Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere atıl durumda olan barkod okuyucusundan el feneri nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle arkadaşlar barkod okuyucumuzun içini tamamen söktük. İşimize yarayacak olan parçaları kullanacağız. Yaramayacak olan parçaları ise başka bir projede kullanmak üzere yedekte tutacağız. Kullanacağımız parçaları ayırdıktan sonra el fenerimizde kullanmak üzere delikli plaketimizi uygun boyutlarda kesip kullanacağımız ledleri ve lazeri lehimlemek üzere devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi plaketimizin üzerine ledlerimizi lehimledik. Projede led olarak 16 adet SMD led ve 2 adet power led kullandık. Plaketin ortasında ise üst ve altta olmak üzere 2 adet power led kullandık. Power ledlerin ortasına ise 1 adet lazer kullandık. Çizimde de görüldüğü üzere grup halindeki SMD ledlerimizi paralel olarak bağladık. Ledlerimizin ve lazerin eksilerini bir konnektörde topladık. Her led grubumuzun artısına ise 22 ohmluk dirençler bağlayarak daha sonrasında görüldüğü üzere konnektörümüzün diğer kısmına 8 adet kablo ile lehimleme işlemi yaptık. Artı kabloların diğer ucunu ise 8'li dip switch'imize ayrı ayrı lehimledik ve kabloları klips ile topladık. Projemizde el fenerini hem switch üzerinden hem de buton üzerinden kontrol edebilmek için butonumuzu bir levha üzerine sabitledik ve levhayı da el fenerinin tetik kısmına yerleştirdik. Daha sonrasında projemizde kullanacağımız 3.7 voltluk pilimizi şarj edebilmek için TP46 şarj modülümüzü el fenerimizin yan tarafına sabitledik. Devre çizimindeki gibi bağlantılarımızı yaptık. Ayrıca pilimizin şarj durumunu öğrenebilmek için de görüldüğü üzere ufak bir şarj devresi yaptık. Dip switch'in alt kısmında bulunan kırmızı buton ile pilimizin şarj seviyesini kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar, projemizi bitirdik. Son hali bu şekildedir. Buradan on-off anahtarı üzerinden on-off anahtarın sürgüsünü sağa çektiğimizde ledlerimiz ve lazerlerimiz direkt yanmaktadır. Sola çektiğimizde ve butona bastığımızda istediğimiz şekilde selektör yapabiliriz. Burada dip switch üzerinden ledlerimizi ve lazerimizi kontrol edebiliriz. Buradan kırmızı butona bastığımızda ise pilimizin şarj seviyesini kontrol edebiliriz. Pilimizi şarj etmek istediğimizde ise buradaki soketten pilimizi şarj edebiliriz. Son olarak yaptığım el fenerinin karanlıkta çalışmasına da bir bakalım. Bu şekilde birinci kademede yanıyor. Bu şekilde ikinci kademe, üçüncü kademe, lazer, dördüncü kademe, beşinci kademe ve son olarak 6. kademe. Şu anda butonla kontrol ediyorum. On-off anahtarımızı sağa çektiğimizde ise butona basmadan direkt kendisi yanabiliyor. Arkadaşlar inşallah sizlerin de yapıp kullanacağı bir proje olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yapmanız dileğiyle. Bir sonraki projede buluşmak üzere. Hoşça kalın.